Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bugün sizlere Almanya'nın sokaklarını gösteren bir video çekmek istedim. Aslında bunu bir süredir yapmaya çalışıyordum fakat hava o kadar kötü ve berbat oluyor ki. Keza şu anda da çok iyi olduğunu söyleyemeyiz ama artık bir şekilde havanın kötü olmasına rağmen, hatta yağmur yağıyor olmasına rağmen kamerayı aldım. Bugün sizlere sokaktan video çekeyim istedim. Bugün sizlerle konuşmak istediğim konu 2020 itibariyle güncellenmiş olan Almanya'daki asgari ücret ve bu asgari ücretle geçinilebiliyor mu, geçinilemiyor mu, neler yapılabiliyor, bunlardan bahsedeceğim. Ama öncesinde ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalımı ilk kez bu videoyla izliyorsanız, kanalımda Almanya'da yaşam ve Almanca öğrenmek istediğim videolar üretiyorum. Kanalıma abone olarak bu tür videoları her zaman görebilirsiniz. Şimdi normalde asgari ücret 2019'a kadar 9,19 euroydu. Daha doğrusu saatlik ücretten bahsediyoruz. Çünkü Almanya'da asgari ücret diye bir şey söz konusu değil resmi olarak. Sadece minimum saatlik ücret söz konusu. Bunun üzerinden de bir asgari ücret belirleniyor. Bu eyaletten eyalete çeşitlilik gösterebiliyor ama ortalaması baz aldığımızda Almanya'da bu rakam 9,19'dan 2020 itibariyle 9,35 euroya çıkartıldı. Bunu tabi birazcık da şu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Asgari ücret Almanya'da 2 yılda bir belirleniyor. Bunun için bir komisyon var ve 2 yılda bir toplanır ve 2 yılda bir güncelleme yapılır. Yani örneğin 2021'de asgari ücret değişmeyecek Almanya için. 9,35 minimum saatlik ücret 2021'de de devam edecek. 2022'de yeniden bir güncelleme yapılacak. O da muhtemelen birazcık daha artmış olur. Çok öyle aşırı büyük oynamalar olmaz. Ama dediğim gibi bu minimum saatlik ücret. Yani bütün Almanya bu ücretle çalışmıyor aslında. Bu sanırım yaklaşık olarak nüfusun %10'una, %12'sine tekabül ediyor. Bu fiyata, bu rakamlara çalışan insan oranı. Yani şu demek oluyor. İnsanların büyük çoğunluğu, %90'ına yakını asgari ücretten, yani saatlik ücreti 9,35'ten daha yüksek rakamlara çalışıyor. Daha yüksek oranlarda para kazanıyor. Bu tabii mesleğine göre değişiyor. Yaptığınız işin sorumluluklarına göre değişiyor. Ama herhangi bir yerde, örneğin garson olsanız ya da daha hizmet sektörüne yönelik bir işte çalışsanız minimum elde edeceğiniz para bu olacak. Ama yine belirtmekte fayda var. Eyaletten eyalete değişiklik söz konusu olabiliyor. Bir de şundan bahsetmek gerekiyor. Normalde bu tarz yasaları Almanya'nın parlamentosunda SPD denilen, yani Sosyal Demokrat Parti genelde bu teklifleri sunar. Genelde Almanya'da sosyal imkanlarla ilgili teklif sunan parti genelde bu partidir. Bu da Almanya'nın muhalefet partisi oluyor tam olarak. Ve bunun için aslında normalde 12 euro teklifinde bulundu. Fakat bunu diğer koalisyon partisi CSU kabul etmediği için bu rakam 9,35'te kaldı. Ama eğer SPD'nin teklifi kabul edilseydi bugün asgari ücret 12 euro olacaktı. Ama şunun altını çizmek gerekiyor. SPD saatlik ücreti minimum olarak 12 euro yapmayı başarmamış olsa da, yani teklif kabul edilmese de farklı tekliflerdeki baskılarıyla bir şekilde özellikle düşük oranda gelir elde eden insanlar için çok farklı tekliflerde bulunabiliyor ve bu konularda bir şekilde biraz bastırabiliyor. Özellikle Die Linke olsun, Grüne olsun ve diğer sosyal ve sol partilerin de desteğiyle bir takım yasalarda gerçekten önemli işler yapıyorlar. Bu da insanların eşit haklara sahip olmasında gerçekten büyük bir rol oynuyor. Şimdi peki bu 9,35 ile neler yapabiliriz? Ayda ortalama tam zamanlı çalışan bir kişi ne kadar para kazanır? Birazcık da bunlara değinelim isterseniz. Şimdi diyelim ki tam zamanlı bir işe sahipsiniz ve Almanya'daki ortalaması olan 40 saat haftalık çalıştığınızda elinize geçecek para yaklaşık olarak 1500-1600 euro oluyor. Bahsettiğim rakamdan, yani minimum saatlik ücretten. Ama bunun tamamı elinize geçmiyor aslında. Yani bu bir brüt rakam ve bundan illaki içinden vergi kesilecek. Siz istemeseniz de o paranın içinden bir vergi tutarına devlet zaten el koyuyor. Vergi hakkı olarak daha doğrusu. Bunun tabii farklı vergi sınıfları var. Almanya'da tek bir vergi türü olmadığı için Türkiye'deki gibi standart bir oran kesilmiyor herkesten eşit olarak. Bunu zaten ben başka videomda da açıklamıştım. Onu da yine yukarıdan izleyebilirsiniz daha detaylı anlamak için, ama kısaca özetlemek gerekirse şöyle bir şey söz konusu. Diyelim ki bekarsınız ve tek başınıza yaşıyorsunuz. Hani bakmak zorunda olduğunuz bir insan yok. Böyle durumda direkt sizden çok
yüksek miktarda %40 oranında bir vergi kesiliyor. Yani zaten Almanya'da eğer bekarsanız yaşamak ciddi anlamda daha zor. Eğer evliyseniz ve hatta bir düzenli çocuğunuz varsa bu alanda da yaşamanız birazcık daha rahat oluyor. Çünkü biraz devlet yapısı insanların evli olmasına ve çocuk sahibi olmasını destekleyen türde yasalara, özellikle vergiyi buna göre şekillendirmeye çalışıyor. Bu açıdan da sosyal devlet olduğunu söylemek gerekiyor. Burası zaten kesin sosyal imkanlardan biri. Ama bekarlar için bu birazcık daha maalesef daha havada, yani bekarlardan daha çok vergi kazanıyor. Çünkü bir kişinin ihtiyacının daha az olduğunu düşünüyor. Daha az giderle yaşayabileceğini göz önünde bulundurarak evli ve çocuklu ailelerden daha az vergi kesiyor. Şimdi bunu yaparken de şuradan devam edelim. Bunu yaparken de tabii şöyle bir şey söz konusu. Eğer diyelim ki evlisiniz, 2 kişilik bir ailesiniz. Mesela bizim örneğimiz tam olarak öyle. 2 kişiyiz ve çocuk sahibi değiliz. Böyle bir şekilde çalışan kişilerden %20 oranında vergi kesiliyor. Ama diyelim ki evlisiniz, üzerine çocuğunuz var. O zaman direkt sizden %10 oranında vergi kesiyor. Yani gerçekten Almanya çocuklu aileler için yaşanabilecek en ideal yer belki de. Ama dediğim gibi bekarsanız burada biraz işte elinizdeki paranın neredeyse yarıya yakını vergi olarak gidiyor. Şimdi çocuk sahibi olan aileler ya da bekarlar bu şekilde kazanç elde ederek büyük şehirlerde yaşayabilir mi? Ya da kirası düşük olan, giderleri de az olan ufak yerlerde mi yaşayabilir? İsterseniz birazcık da işin bu tarafını değerlendirelim. Şimdi diyelim ki asgari ücret sınırında yaşıyorsunuz Almanya'da. Yani 9,35 sent kazanıyorsunuz saatlik olarak ve 40 saat, yani tam zamanlı bir işe sahipsiniz. Bu şekilde eğer bekarsanız Almanya'nın büyük şehirlerinde de dahil olmak üzere her yerinde yaşarsınız aslında. O yüzden bence bekarlar için bunu çok büyük bir sıkıntı halinde düşünmeye gerek yok. Ha, mükemmel şartlarda yaşamazsınız, onu söylemek gerekiyor. Ucu ucuna yaşarsınız, aldığınız para sizin giderlerinize gider. Çok öyle kenara para atamazsınız ya da çok istediğiniz gibi yiyip içemez, gezip tozamazsınız belki ama yaşarsınız. Bu mümkün. Ama bir de aynı senaryoyu çocuklu bir aile üzerinden düşünürsek ve eşlerden yalnızca birinin çalıştığını göz önünde bulundurursak. Yani evet, sadece yaklaşık olarak vergi kesildiğini düşünürsek, 1400 euro gibi bir rakam girdiğini düşünürsek, çocuklu bir aile için Almanya'nın büyük şehirlerinde yaşamak imkansız. Hani olabilecek bir şey değil, tamamen imkansız. Çocuğunuzun sürekli giderleri olacak, masraflarınız daha fazla olacak, eve giren mutfak masrafı bir tık daha fazla olacak bekar yaşayanlara göre. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda büyük şehirlerde yaşamak aileler için imkansız. Ama bunun dışında büyük şehirlerin çevresinde konuşlanmış küçük şehirlerde ya da kasabalarda yaşamak tabii ki iyi standartlardan biri. Bunu nasıl size açıklayabilirim? Daha önce benim kaç para kira ödediğimi anlattığım bir videom vardı. Şu an oturduğum evime. Hatta onu da yine kartlar bölümünden yukarıdan bulabilirsiniz. O videonun altına Almanya'nın farklı şehirlerinde yaşayan takipçilerim de ne kadar kira ödediklerini ve evlerinin kaç metrekare olduklarını yazmışlardı. Hatta isterseniz oradaki yorumlara da bakabilirsiniz. Ben aklımda kaldığı kadarıyla size ifade edecek olursam, benim Münih'te ödediğim kiranın ve o boyuttaki bir evin 2 katı büyüklüğündeki evlere ufak şehirlerde insanlar 400-500 eurolar, hatta neredeyse 300 eurolar ödüyorlar. Öyle şehirler var. Yani eğer aileyseniz illa gidip de Münih merkezde ya da Berlin merkezde yaşamak zorunda değilsiniz. Zaten dediğim gibi o standartta tek bir maaşla bunu yapmak imkansız. Ama tabii Überstunde dediğimiz, yani mesai yaparak gelirinizi artırabilirsiniz. Ya da Almanya'da daha önceden de bahsetmiş oldum, mini job diye ya da mini job diye bir sistem var. Burada normal bir işinizin yanına ek olarak haftada 10 saatlik başka bir iş bulup orada yine çalışabilirsiniz ve gelirinizi artırabilirsiniz. Ya da eşlerden birinin de ekstradan tam zamanlı ya da mini job ya da part time tarzı bir işte çalışarak evin geçimine katkı sağlaması da mümkün. Ama tek bir maaşa bağlıysanız yalnızca, yani o tek bir asgari ücret sizi geçindirmez. Sadece bunu ifade etmek istiyorum. Tabii bunun dışında şuna da değinmek gerekiyor. Almanya'da kira yardımı diye bir şey var. Wohngeld deniyor bunun adına ve eğer diyelim ki para kazanıyorsunuz, işsiz değilsiniz ama ona rağmen kiranızı ödemekte zorluk çekiyorsunuz. Çünkü çocuğunuzun giderleri var, yaşamak pahalı vesaire. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda devlet sizin durumunuzu inceliyor. Siz başvuruyorsunuz önceden ve sizin durumunuzu inceliyor. Bakıyor, geliriniz şu kadar, işte kiraya gidiyor büyük çoğunluğu ya da yarısı
Elinizde bir şey kalmıyor. O zaman devlet diyor ki ben senin kiranı öderim, problem değil ama sen çalışmaya devam et. Devlet sizin kiranızı ve yan gelirinizi ödüyor. Siz de o şekilde bir tık daha rahat yaşayabiliyorsunuz. Bu da seçeneklerden biri. Tabii şunu da yine ifade etmek gerekiyor. Burada Almanya'da kiraların içinde yan giderler de var. Yani yan giderler için, faturalar için ekstra bir rakam düşünmenize gerek yok. Büyük oranda bütün yan giderlerin tamamı ya da büyük bir kısmı en azından o kiranın içinde yer alıyor. Az önce çocuklu ailelerden bahsetmiştik. Böyle bir havada da zaten şöyle bir meydanda insanlar çocuklarıyla oynuyorlar. Onlar için en azından iyi bir hava. Bizim gibi böyle sıcak ülkelerden gelmiş insanlar için olmasa da bunu söylemek mümkün. En son kira yardımından bahsetmiştik. Bunun adına Wohngeld dönüyor demiştik. Bu kira yardımının dışında bir de çocuk parası var zaten. Eğer Almanya'da ailenizle, çocuğunuzla birlikte yaşıyorsanız asgari ücretle yani minimum 9,35 euro saatlik ücretle dahi çalışsanız yine de devlet size hem kira yardımında bulunuyor hem de onun dışında çocuk parasından faydalanabiliyorsunuz. Eğer bir çocuğunuz varsa 204 euro alıyorsunuz. 2 çocuk, 3 çocuk ona göre bu rakam değişiyor. Ama çocuk başına 204 euro olarak ortalamasını düşünebiliriz. Bir çocuğunuz varsa da böyle bu. Sayısı arttıkça ona göre biraz rakam değişebiliyor. Ama öyle ya da böyle sürekli devletin bu tarz sosyal imkanları, olanakları da söz konusu olduğu için dolayısıyla yaşamakta, geçinmekte çok da sıkıntı yaşadığınızı söylemek doğru olmayacak. Tabii ki yaşadığınız şehir de önemli. Hangi standartta yaşadığınız aşırı derecede önemli. Dışarıda ne kadar para harcıyorsunuz ya da ne kadar çok Türkiye'ye uçak bileti alıp gidip geliyorsunuz ya da başka ne kadar farklı hobileriniz varsa buna göre bu kesinlikle şekillenecek. Ama ben standart, en temel giderleri göz önünde bulundurduğumuzda bir şekilde yaşanabildiğinin doğru olduğunu düşünüyorum. Bunun tam zıttı yönde değerlendirmede bulunanlar illaki vardır. Önceki yorumlarda da bunu görmüştüm çok kez videolarda ama yine de büyük oranda geçinilebildiğini görebiliyoruz. Ama yine tekrar altını çizeyim. Eğer Berlin, Münih gibi şehirlerin merkezlerinde yaşıyorsanız ve evin tek geçimini sağlayan kişi sizseniz, sizin eve getirdiğiniz paranın dışında bir para girmiyorsa eve, o zaman orada yaşamak birazcık daha sıkıntılı ya da neredeyse imkansız dediğim gibi. Bir de bunun dışında alım gücünden bahsetmek gerekiyor. Alım gücü kesinlikle önemli çünkü bir asgari ücretinizle, yani onu bir kenara bıraktığınızda 3 tane beyaz eşya alabiliyorsunuz. Burada çocuklar bayağı, herhalde çocukların dikkatini çektim. Diyelim ki bir buzdolabı alacaksınız, bir çamaşır makinesi, bir bulaşık makinesi. Bu üçünü bir araya getirdiğinizde zaten bir asgari ücret ederi yapıyor. Aldığınız modele göre de tabii değişebiliyor ama ben ortalamasını birazcık böyle araştırıp fiyatlardan ortalamasını baz aldığımda üçünü tek seferde bir araya getirdiğinizde zaten bir asgari ücret değerinde para yapıyor. Buradaki alım gücü de sizin yaşamınızı kolaylaştıran önemli bir etken olduğu için dolayısıyla birim bazlı Türkiye ile kıyaslamak bu konuda çok büyük bir yanlışlığa sebep olacak. Türkiye'de 2000 TL olabilir ya da 2200-300 oralarda bir şeydi herhalde en son. Rakam olarak düşünmemek gerekiyor. Kesinlikle iki ülkenin alım gücünü göz önünde bulundurduğumuzda bu şekilde buradaki yaşamında çok büyük kolaylıklar kazandırdığını görüyoruz. Örneğin yine telefonlardan bahsedelim. İnsanlarımızın en çok merak ettiği ve alım gücünde kıyaslama yaptığı şeylerden biri telefon. Burada da yine iPhone markasını göz önünde bulunduralım. En çok tercih edilen markalardan biri söz konusu olduğu için. iPhone'un son modelini burada bir asgari ücretinizi alabiliyorsunuz. Fakat bunun için Türkiye'de belki 4-5 asgari ücretinizi gözden çıkarmanız gerekiyor. Bunun alımı da tabii ki daha zor, daha güç bir hale geliyor. Tabii amacım burada direkt Türkiye ile Almanya'yı bu şekilde kıyaslamak, değerlendirmek değil. Sadece buradaki alım gücünü göz önünde bulundurarak asgari ücret hakkında bir fikir edinebilelim diye bunu ifade etmeye çalışıyorum. Çünkü rakamsal olarak düşünmemek gerekiyor dediğim gibi. Burada alım gücü gerçekten sizin hayatınızı önemli derecede etkiliyor. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Almanya'daki asgari ücretin 2020 güncellemesini paylaştım. Bu konuda eğer sizlerin fikirleri varsa aşağıya yorumlara bekliyorum. Orada hep birlikte tartışırız. Videomu kapatmadan önce sizlere ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer beni ilk kez bu videoyu izlediyseniz kanalıma abone olarak bu tür videoları görebilirsiniz. Çünkü kanalımda Almanya'da yaşam ve Almanca öğrenmek üzere birçok video üretiyorum. Abone olarak bu tür videoları her zaman görebilirsiniz. Video hakkındaki yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.